Örgü Kolikler Buraya kanalından herkese selamlar. Gördüğünüz bu çok güzel, çok yumuşacık bu hırkayı yapacağız. Erkek bebekler için de, kız bebekler için de olabilecek bir hırka. Renklerine göre ayarladıktan sonra gerçekten mükemmel oldu. 4 tane düğme kullandım. 13 diş arayla açtım ama sizler istediğiniz aralıkta ve istediğiniz sayıda bunu halledebilirsiniz. Bu örnek hasır sepet örneği diye nette geçiyor. Öncelikle oradan bakıp örneğin her halini kavrarsanız buradaki artma şekillerimizde de örneğin önce gidişatına bakıyoruz. Ha, buraya ne lazım? Bize bu ilmek lazım deyip düz ve ters arttırma yapıyoruz. Düz arttırmalar önce buralarda daha çok denk geliyor. Daha sonraları tersler de denk gelmeye başlıyor. O yüzden düz ve ters arttırmalar yaptığımız için kendinizi ona göre ayarlayın. Örneği kavradıktan sonra bu modele başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada dolama ve kesmeler de örnekte var. Artışlar da reglanlarımızda var. Kafanızı karıştırmamız açısından baştan söyleyeyim ki lütfen önce örneği kavrayalım. Daha sonra da bu hırkaya bu örneği uygulayalım. Baktığımız zaman 6 ilmeklik biz bir pat kullandık. 4 tane reglan ilmeği verdik ve birer tane verdiğimiz için 4 etti. İsteyen ikişer tane verip 8 tane reglan ilmeği kullanabilir. Biz 71 ile başladık 4 verdiğimiz için. Sizler 4 daha arttırıp 75'te reglan ilmeklerini 2 vererek başlayabilirsiniz. Kollar bu modelde illaki bu sayılara göre 7 olmalı. Çünkü burada ve burada simetrik gideceğimiz için reglan yanlarında bu sayıları ayarladım. Fakat kollara reglanları dağıtmayı 2 ilmekle reglana verecek olanlar kollara dağıtacaklar onları. Ben burada 1 verdim ve ikisini de hem arka reglanı hem bu reglanı, ön reglanı kollara dahil ettim. Şimdi zaten daha iyi anlayacağız. Ben bir ön bilgi vermek istedim. Çünkü bu sepet örneği çok simetrik bir şekilde dağılması gerekiyor örgümüze. Santim eni var. 31,5'u biraz geçiyor çünkü. Kol boyu kol altından bileğe doğru 21,5 santim. Aynı şekilde kol altından eteğe beden boyu da 21,5 santim. 1-2 yaş aralığında giyebilir. Şimdi başlayalım. 4 numara şişler 250 metre iplerle örmeye hazırız. 71 ilmek attıktan sonra 2 tane ters kordon için örüyorum. Arka tarafta 2 tersle başladık. 2 ilmek kalasıya kadar da horoşa öreceğiz düz bir şekilde. Arkada ve önde horoşaları düz ördüğüm için düz devam ediyorum. 2 ilmek kalasıya kadar düz örelim. Düz örerek sona doğru geldim. 2 ilmek kaldı. Onları da bu şekilde kordon için boş bıraktım. Öne döndüm. İpim buradan gelirken zaten kordonu herkes biliyor. 2 düzü örüyorum. Bilmeyenler için göstereyim. Evet. Ve yine düz bir şekilde sona kadar 2 ilmek kalasıya kadar gidiyorum. Düz örerek sona doğru gelirken bu 2 ilmeği de bu şekilde boş bırakıyorum. Arka tarafa döndüğümde bu 2 ilmeği bu şekilde ters örüyorum. Bunlar kordon için ve tekrar horoşaya devam ediyorum düz bir şekilde. Arkada sona doğru gelirken yine 2 ilmeği benden taraftayken ip boş bırakıyorum. Düz ördüm. 2 ilmeği de sonda böyleyken ip boş bıraktım. Öne dönüyoruz. İster 3 dişte ister 2 dişte ilik açabilirsiniz. Şurada 2 taneyi yine ipim buradan gelirken kordon olarak düz bir şekilde ördüm. Bir tane daha örüyorum düz. Doluyorum ve kesiyorum. Bir tane daha örüyorum. Düz. Böyle ilik açmış olduk ve 6 tane de pata vereceğimiz için görün diye böyle bıraktım. Yine düz devam edeceğiz ama bu 6 ilmek bizim patımız olacak. Evet, önü düz, arkayı düz devam edelim. Kordonları da boş bırakarak gösterdiğim biçimde ilerleyelim. 4 diş yaptım ben. İlikten sonra 2 diş daha bakın gözüküyor. Ama isteyen 3 diş de yapabilir tabii ki. Bakın 4 diş horoşa ördüm.
ön tarafımızı görüyoruz. İpimiz buradayken zaten önümüz oluyor. 4 diş gözüktükten sonra önde düz ördüm. Arkadaysa patlar hariç ve kordon hariç diğer yerleri, orta bölümü ters ördüm. Ayraçlayacağız. Ayraç takarken de size göstereceğim şimdi. Bu 6 ilmek, 2 kordon ve 4 ilmek horoşo pat 6 ilmek oluyor. Yanına 9 daha sayıyorum. 15 olacak. 3, 4, 7, 9. Ve 16.ya bir işaret takalım. 3, 4, 7. 7 ilmek kol için. 15 ilmek öne verdik. Ayraç taktık 16.ya. 7 ilmek kol için ve 8.ye ayraç takıyorum. Bu düz sırayı çıkarmamın sebebi örnekte daha güzel duruyor. O yüzden arkada ters ördüm ki patlar hariç öne düz çıksın. Buradan da sırt için 23 ilmek ayırıyorum. Sırta 23 verdim. 24.ye bir ayraç taktım. 3, 6, 7. İkinci kol için yine 7. 8.ye ayraç. Bunlar bizim ayrım ilmeklerimiz olacak 4 tane. 3, 6, 9, 10, 13, 15. 15 de bu önde kalmış oluyor. 15'er önler, 7'şer kollar, 23'te arkamız oluyor. 4'te ayrım ilmeğimiz var. Şimdi burada artık örnek kuracağız. 2 tane kordon ilmeklerini düz örerek başladım. Yanına 4 düz de pat için yapıyorum. Pattan sonra örneği kuracağımız için 3 düz, 1, 2, 3, 4, 5. 3 düz 5 ters yaptım. Bir düz daha yapıyorum ve bakın ayraçlı ilmeğindeyim. Hemen yanından bu şekilde artma yapıyorum. İstediğiniz gizli artmayı yapabilirsiniz. Bir düz örüyorum, ayrım ilmeği o da ayraçlı ilmek ve artma yapıyorum. Kola geçiyorum. Kol için de burada bir düzle bittiğimiz için aynı şekil bir düzle başlayıp yanına 5 ters yapmamız lazım. Bu tip örnekli modellerde madem her yere örnek koyuyoruz, yani sadece sırta değil, sadece kola değil veya sadece önlere değil, biz her tarafına aynı örneği koyuyoruz. O yüzden simetrik gitmemiz lazım. Burada nasıl bir düzle bittiysek kol için önde bittiğimiz düz, kol içinde aynı artmadan sonra düzle başlıyoruz. Çünkü burada bir düzle bittik. 5 tersin yanında bir düz artış. Bir tane artım ilmeği ördük. Yanına artış yaptık. Bir düz 5 ters yaptık kol için. Bir düz daha yapıyorum. Zaten bakın artım yerindeyiz. Ve gizli artmamı yaptım. Buradan da gizli artmamı bu şekil yapıyorum. Gizli artmaları dediğim gibi istediğiniz hangisi kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Delikli olmasın. Artmamı yaptıktan sonra bir düzle yine sırta başlıyorum. Ve 5 ters yanına ekliyorum. Tıpkı kolda olduğu gibi yine ön ve kol sırt simetrik gidecek. Fazla örmüşüm tersi. 5 ters. Yanına 3 düz. Bir düzle başladık. 5 ters, 3 düz, 5 ters, 3 düz. 1, 2, 3, 4, 5 ters, 5. Sırtın ilmekleri biterken 5 tersi ördüm. 3 düzden sonra bir düz yapıyorum 5 tersten sonra ve yine artış yerindeyim. Artım yaptım. Ayrım ilmeğimi ördüm ve buradaki artışımı da yapıp kola geçiyorum. Artıştan sonra yine bir düz, 5 ters, ikinci kol için aynı gidişatı örüyoruz ve bir düz yapıp artışımızı yapıyoruz. Bir düz, 5 ters, bir düz yaptık, arttık, ayrım ilmeğini ördük. Tekrar ön için artmamızı yapıyoruz ve bir düz. Aynı şekilde bakın buradakiyle aynı gidişatı yapıyoruz. Bir düz ördük, 5 ters, 6 ilmek patımız zaten. Yanına 3 düz örüyorum 5 tersin ve burada patım için 4 düz ve kordon için 2 boş.
Böyle örneği kurduk. Şimdi arkada ne geliyorsa onu öreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki ipim buradan gelirken iki kordonu, iki ilmeği kordon şeklinde ördüm ters olarak. 4 düz yapıyorum pat için. Şimdi ne görüyorsam onu örüyorum. 3 tersim var. 5 düzüm var. 2 ters. Bu ayrım ilmeği ters ve yanına 2 ters daha. Yani toplam 5 ters yaptım. Ortadaki ayrım ilmeğimiz oluyor burada. Ne görüyorsak arkada devam ediyoruz. 3 4 5. 5 düz. 1 2 3 bu ayrım ilmeği 4 5. Ters yaptım. Sırtın ilmeklerine geçtim. 5 düz 3 ters şeklinde de arka tarafta gördüğüm gibi sırt ilmeklerini yine örüyorum. 3 ters 5 düz. 2 ters ördük mü zaten ayrım ilmeğindeyiz. Onu da ters ördüğümüz için yanına da 2 ters yaptığımız için ayrımlarımız 5 ters bakın gözüküyor. 5 düzden sonra yine ayrım yakınındayız ve orayı da 5 ters ördük. Yani ne görüyorsak arkada onu örün. Ben yine de bu şekilde ilk arkayı hani örnekten sonra hepsini göstereyim dedim. Pata geldik. Ve 4 düz yaptım. Bu ilmeklerimi de bu şekilde boşaldım. Tabii daha çok belli olmuyor ama bu şekildeyiz. Simetrik gitmek zorundayız. Yani önde bakın bir düzle bittik, artış yaptık. Bu reglan ilmeği, ayrım ilmeğimiz yani. Ne oluyor? Bakın yanında da artış ve bir düz oluyor. Aynı şekilde 5 ters, bir düz, artış yaptık. Ayrım ilmeği kol içinde geçerli. Sırt içinde aynı şey geçerli. Ayrımdan sonra artış yaptık. Bir düz, 5 ters, 3 düz, 5 ters, 3 düz, 5 ters, bir düz, artış yaptık. Ayrım ilmeği. Artış yaptık. İkinci kola geçtik. Bir düz, 5 ters, bir düz ve artış yaptık. Ayrım ilmeği. Artış yaptık. Ön için bir düz, 5 ters, 3 düz. Burada da patımız var. Aynı şekilde bakın hepsi simetrik. Hiç karıştırmayın. Bura önemli. Evet, arkayı gördüğümüz gibi ördükten sonra ön taraftayız. Şimdi yine kordon 2 ilmeğimi düz ördüm. 4 tane yanına patım için düz ördüm. Bu tersler 5 tane ördüğümüz tersler 4 tane olacak. O yüzden devam ediyorum. Ne geliyorsa 3 düz 5 ters. Ve burada artış yaptığımız için ayrım ilmeğine gelirken bakın 2 düzümüz var. Onları örüyorum ve artışımı yapıyorum. Ayrım ilmeğimi ördüm. Artışımı yaptım. Kola geçiyorum. Ne görüyorsam gene artıştan sonra 2 düz, 5 ters, 2 düz ayrıma gelmiş olacağız. Artış yapacağız. Evet, 5 tersi ördüm. 2 düz ve artış. Bir düz ayrım için ve sırt ilmeklerinin artışını yaptım. 2 düz yine bakın hep aynı. Beş ters, 3 düz, 5 ters, 3 düz, 4, 5. 5 tersi yaptım. 2 düzü ördüm. Sırt için artmamı yaptım. Ve bir düz kol için artmamı yapıyorum. 2 düz 5 ters. 5 ters ördüm. 2 de düz ördüm kol için ve artmamı yaptım. Ayrım ilmeğimi ördüm düz ve artmamı yaptım ön için. 1, 2. 2 düz. Yine 5 ters. Bütün reglan ilmeklerinin yanlarında aynı simetriyi sağlayarak devam ettik. Ve ön ilmeklerinde 5 ters, 3 düz,
Pat için 4 düz ve 2 boş. Bu önde böyle. Arkada yine ne görüyorsak onu örüyoruz. Kordon ilmekleri için 2 ters başlıyorum. Yine pat için 4 düz yanına ekliyorum. Aynı şekilde 3 ters 5 düz. Şimdi yine ayrımdayız ve 1, 2, 3. 3 ters ördüm. Ayrım ilmeği de ters. Yanına yine 3 ters, yani burası bu sefer 7 tane ters oldu. Onu ördükten sonra 3 düz 4 5 düz pardon. Evet. Zaten ne görüyorsak arkada onu örüyoruz. Pattan sonra 3 ters 5 düz ve bu reglan kısım, ayrım ilmeklerinin olduğu kısma 7 ters denk geliyor. 7 tersi örün. 5 düz ve tekrar 3 ters ve burası reglan. Yanına ters olarak 4 tane daha ördün mü 7 ters burada elde ettik ve sırta geçtik. Sırtta da yine 5 düz gördüğümüz ilmekleri aynen örelim. Sonda yine 5 düz 3 ters ve patla bitiriyorum. 4 düz 2 boş. Gördüğünüz gibi arkayı da örünce şurada 4 tane ters çıktı. İşte bakın düz sırayı yapmamın sebebi burasında bir aralık olsun, örnek güzel dursun diye. 4 diş haroşadan sonra böyle yapınca daha güzel durdu. 4 tersi de elde ettikten sonra örnekte gidişatımızı değiştiriyoruz. Örnek bu örnek. Şimdi düzlerin üzerine ters yapmamız lazım. Terslerin üzerine düz yapmamız lazım. Bunun için de ön ve arkada zemin hazırlayacağız. Yani önü düz örerken hem dolayıp hem keseceğiz, düz olarak gideceğiz hepsini. Arkada da hepsini ters örerek geleceğiz. Tabii patlar hariç. Şimdi göstereceğim. Bu sıra örneğin arası oluyor. Bunları bu şekilde koyabilmek için bir ara veriyoruz. Şu gördüğünüz delikli kısmı oluşturacağız. Arkada da ters olup gelince bu ara kısım örnekte oluşacak. Bu sefer önde üzerine, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yapacağız. Örneği netten, hasır, sepet, basket o tip atlarla aratırsanız bilmeyenler, önce örneği öğrenirseniz buraya uygulaması çok daha kolay olur. Önde patı ördükten sonra bu örneği yapabilmek için şimdi bu düzle bu tersi kesip terslerin yanında dolama yapacağız. 3 düz öreceğiz, dolayacağız. Bu tersle bu düzü keseceğiz. Bu tersle bu düzü sola kesim yapıp doluyoruz. 3 düz örüyoruz, doluyoruz. Bu tersle bu düzü sağa kesim yapıyoruz. Onun için pattan sonra 2 tane düz örüyorum. Bu düzle bu tersi sola doğru kesim yapıyorum. İlmekleri çevirerek de sola kesim yapabilirsiniz. Öyle alışıksanız. Doladım. Kesimden sonra 3 düz ördüm. Doladım ve düzle tersi sağa kesim yaptım. Böylelikle terslerin üzerini 3 düze çevirdik ve dolamalarımız var. Bu dolamalar birazdan bu taraflara ters olarak çıkacak. Bu 3 tane ilmek de düz olarak tersin üzerinde devam edecek. Kesmeden sonra 1, 2. 2 düz yaptım ve ayrım yerindeyim. Artma yapmam lazım. O yüzden artmamı yapıyorum. Ayrım ilmeğimi düz ördüm. Buradaki artmamı da kola geçiş yaptım ve kol artmasını yaptım. Nasıl burada doladık, kestik, 2 düz yaptık ve artış yaptık. Reglan ilmeğine geldik. Burada da şimdi bir düz, yanına bir düz daha, artış 2 düz yapmış oldum. Düzle tersi kestim, doladım. 1, 2, 3. Düz ördüm, doladım. Bu düzle bu tersi de sağa kestim. 1, 2. 2 düz ördüm, yine artıyorum. Hiç simetriyi bozmadan
devam ediyoruz. Ayrım ilmeğini ördükten sonra sırtın artışını yaptım. Yine sırta 2 düz başladım ve bununla bunu düzle tersi sola kestim. Doladım. 1, 2, 3. 3 düzden sonra doladım. Bu sefer düzle tersi sağa kestim. Böyle. Devam ediyorum. Bir düz ördüm. Sola kestim düzle tersi. Doladım. 3 düz. Doladım. Düzle tersi sağa kestim. Bir düz ve düzle tersi sola kestim. Doladım. Böyleyiz. 1, 2, 3. Düz ördüm, doladım, sağa kestim. Zaten burada ilmek kalmıyor ya, o yüzden aynı şekilde 2 düzü de yapıyoruz kestikten sonra artmamızı yapıyoruz. Hiçbir gidişat hiçbir yerde bozulmadı. Ayrım ilmeğini düz ördüm, artmamı yaptım. 1, 2. Aynı şekilde kolda da 2 düzle yine ikinci kolda başladıktan sonra düz ve tersi sola kestim, doladım. 1, 2, 3. Doladım 3 düzden sonra ve sağa kestim. 1, 2. 2 düz. Bakın hep aynı gittik. Ve buradan yine artışımı yapıyorum. Bir düz artışımı yapıyorum. Ön artışı bu. 1, 2. 2 düz ördükten sonra yine bakın kesme yerindeyiz. Düzle tersi kestim. Doladım 3 düz. Doladım düzle tersi kestim. Evet, pat kısmına geldik. Kesimden sonra 1, 2. Kesimden sonra 2 düzü ördüm ve patımı 4 düz 2 boş şeklinde yaptım. Bakın böyleyiz. Arka tarafta bütün ilmekleri patlar hariç ters öreceğiz. Bu bizim 2 örneği ayıracağımız zeminimiz oluyor. Pata başladım. Evet, 6 ilmeği ördüm. Bütün ilmekleri de ters örün. Sona geldiğinizde gene patınızı çalışın. Ön tarafa döndüğümüzde şimdi yer değişikliklerimizi yapacağız örneğimizde. Kordonu ve patı örelim. Önde 6 ilmeği pat ve kordon olarak ördükten sonra bakın şimdi biz bu tersin üzerindeki 3 düzleri düz olarak devam ettireceğiz. Bu taraftakileri dolama ile birlikte 5 ters olarak devam ettireceğiz. O yüzden 1, 2, 3 ve 4. Burada yeterli ilmek sayım 4 tane var. O yüzden ters 4 tane yaptım pattan sonra. 1, 2, 3. Düz ördükten sonra 5 ters. Pattan sonra 4 ters, 3 düz, 5 ters. Yaptıktan sonra reglan ilmeğindeyiz, ayrım ilmeğindeyiz yani ve artmamızı yaptık. Bir düz ördüm, ayrım ilmeği olduğu için ve artmamı yaptım kol için. Baktığımız zaman buraya bakın. Bunlar 3 düz olmalı. Burası 5 ters olmalı. O yüzden 1, 2, 3, 4 ve dolamayı da ters ördükten sonra 5. Bakın iki tarafta da 5 tersimiz gözüküyor. Aynı gidişatı devam ettiriyoruz. 3 düz. Kol için yine devam ediyorum 5 terse. 5. tersten sonra zaten ayrım ilmeğindeyim. Hemen artış yapıyorum. Bir düz. Buradaki artışımı da yapıyorum. Sırt için artışımı yaptıktan sonra yine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ters. Kolda da 5 tersle bittik. Burada da 5 tersle başladık. Kolda da 5 tersle başladık. Burada da aynı şekilde. Yani bitişimiz de 5 tersle olacak. Aynı bu simetriyi tekrar tekrar söylüyorum. Şaşırmayın, bakın. Ona göre dizaynınızı sağlayın. Sırt için 5 ters, 3 düz örüyorum. Bakın. Terslerin üzerine 3 düzleri devam ettiriyorum. Dolamalarla birlikte olan
kısmında 5 ilmeği de ters olarak düzlerin üzerine devam ettiriyorum bu şekilde. Yine de burada anlamazsanız netten bakarsınız hasır sepet basket örnekleri diye. Tamamen örneği öğrenir, böyle bir şeyi öyle başlarsınız. 5 ters yaptım, 3 düz, 5 ters, sırt ilmekleri bitmek üzere ve artmamı ayrım yerine geldim, yapıyorum. Ayrım ilmeği düz, artmamı yapıyorum. Ve kol için 5 tersle yine başladım, diğer kol gibi aynı. 3 düz, 5 ters. Kol için 5 tersi de yaptıktan sonra artımımı yapıyorum. Ayrım ilmeğini düz ördüm ve ön için artmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ters. 3 düz. Burada yine başta nasıl 4 tersle başladıysak patın önünde yine 4 ters ördüm ve patı 4 düz 2 boş şeklinde bitirdim. Böylelikle ikinci örneğimizi kurmuş olduk. Arkada yine ne görüyorsak onu örelim. Arkada ipim buradan gelirken 2 ters 4 düz patı 6 ilmek şeklinde yaptım. Bakıyorum şimdi buraya. Önde 4 ters yapmıştık. Burada 4 düz var. O yüzden 4 düz, 1, 2, 3 ters. Arka tarafta ne görüyorsak o şekil örüyoruz. Terse ters, düze düz. 6 pattan sonra 4 düz, 3 ters, 5 düz yaptım. Ayrım yerindeyim. 1, 2, 3. 3 tane ters yaptım. Bunlar arttırdıklarımız. Ortadaki de ayrım ilmeğimiz oluyor. Ne görüyorsak onu sona kadar örelim. 6 ilmeklik patımı önde ördükten sonra yine ne görüyorsam bu sefer onu öreceğim ki bu tersleri 4'e tamamlayacağım. Ve artışlarımı da gösterdiğim şekil yapacağım. Evet, önde pattan sonra 4 ters, 3 düz, 5 ters, 1 düz yaptıktan sonra artışımızı yapıyoruz. Ayrım bir düz örüyoruz ve kol için artışımızı yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Aynı bakın, bir düzle bittik önde, bir düzle de burada kolda başlıyoruz ve 5 ters. 3 düz ne görüyorsak onu örüyoruz. 4 sıraya tersleri tamamlayacağız. 5 ters, 1 düz artış olduğu için onlar artık çoğalıyorlar. Bir düzden sonra artış yaptım. Ayrım ilmeğini ördüm ve sırt için artışımı yaptım. Yine burada bakın sırtta artış yaptıktan sonra 5 ters 3 düz, 5 ters 3 düz, 5 ters 3 düz diye gideceksiniz. 5 ters yapacaksınız, bir düz yapacaksınız ve artma yapacaksınız ayrım ilmeği. Artış yapacaksınız kol için bir düz, 5 ters 3 düz, 5 ters bir düz yapacaksınız. Artış yapacaksınız, ayrımı öreceksiniz. Ön için artış yapacaksınız. Bir düz, 5 ters, 3 düz. Burası 4 ters. Onu karıştırmayın. 6'da patımız var. Aynen böyle bu ön sırayı bitirelim. Arkayı da yine terse ters, düze düz ne görüyorsanız örelim. Önde buluşalım. Zaten o zaman da 4 ters sıra edecek. Tekrar örneğin yerlerini değiştireceğiz artışlarımızla beraber. Evet, arkayı ördük geldik. 4 ters sıramız gözüküyor. Yer değişimi yapabilmek için zeminimizi hazırlayacağız. Yani dolama ve kesmelerimizin olduğu sıradayız. Hem artışlarımızı yapacağız hem de örneğimizin yerini değiştireceğiz. Pattan sonra 3 düz örüyorum. Tıpkı ilk başlarken yaptığımız gibi olacak örnek. Doladım. Düzle tersi sağa doğru kesim yaptım. Bir düz, düzle tersi sola doğru kesim yaptım. Doladım, 3 düz. Doladım, düzle tersi sağa kesim yaptım. Bir düz. Bu şekil yaptıktan sonra artış noktasındayım.
artmamı yapıyorum. Ayrım ilmeğimi örüyorum. Kol için artmamı yapıyorum. Kola geldiğimizde yine şöyle bakıyorum. Bir tane düz örmem lazım. Düzle tersi kesmem lazım ve dolamam lazım. Artıştan sonra bir düz, düzle tersi sol kes, dola 3 düz. Dola, sağ kes, düzle tersi, kestim bir düz, düzle tersi, bu sefer sola kestim, doladım ve 3 düz. Evet, hem yer değişikliğini, yapma zeminini hazırlıyoruz, hem artışlarımızı yapıyoruz. Kesme ve dolamalarla örneğimize devam ediyoruz. 3 düzden sonra şimdi şu reglan ilmeğimiz, ayrım ilmeğimiz doluyorum. Düzle tersi kesiyorum ve bir düz örüyorum. Artmamı yapıyorum kolda. Aynı burada ne denk geldiyse burada da o denk geliyor. Öyle olması gerekiyor. Evet, ayrım ilmeğim düz. Sırt için artışımı yapıyorum. Ve bir düz aynı şekilde bakın. Ve düzle tersi kesiyorum. Sol kesme yaptım. Doladım. 3 düz. Doladım. Düzle tersi kestim. Böyle. Sırt ilmeklerini devam ettiriyorum şu anda. Kesimden sonra doluyorum. 3 düz. Doluyorum. Kesiyorum düzle tersi ve bir düz. Ayrım ilmeğindeyim. Hemen artışımı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Artışımı kol ilmekleri için yaptım. Bir düz. Zaten bakın belli. Düzle tersi yine sol kesim yaptım. Doladım. 3 düz doladım. Tersle düzü sağ kesim yaptım. Bir düz, düzle tersi kestim sola, doladım. 3 düz. Doladım, kestim ve bir düz ayrımdayız. Artışımızı yapıyoruz kol için. Bir düz örüyoruz ayrım ilmeğini ve ön için artışımızı yapıyoruz ve bir düz örüp burada düzle tersi kesiyorum, doluyorum. 3 düz doladım, düzle tersi kestim, bir düz kestim, doladım. Yine böyleyiz. Kestim, doladım, 3 düz ördüm, pattayız. Evet, gördüğünüz gibi 2 örneği bitirdik ve üçüncüsü için zemin hazırlıyoruz. Aynı şeyleri yapacağız. Arkada yine hepsini ters öreceğiz. Öne geldiğimizde yine ayrım ilmeklerinin yanından artışlarımızı yaparak bu sefer de bu terslerin üzerine 3 düzleri koyacağız. Dolamalarla beraber düzlerin üzeri de 5 tane ters olacak. Bu şekilde arttıra ve örnekte de yer değişikliği yaparak gideceğiz. Örnek kafanızı karıştırıyorsa hırkayı hazırlarken önce netten bu örneğe bakın. İyice anlayın. Öyle daha iyi olur. Şu anda böyleyiz. Bu artışları gizli bir şekilde yaparken arka tarafımızı da geldiği gibi örerken yine dolama ve kesmelerle örneğimizi kurarak reglan artışlarımızı da yaparak devam edelim. Önü bitirip arkayı da ters örüp patlar hariç geldikten sonra 2 örnek bitti. 3. örneğe geçeceğiz. Burada ters artmaları da göstermek istiyorum. Çünkü öyle denk geldiği zaman da nasıl yapmanız gerektiğini göstermek istedim. Ön tarafta patımızı örerek başlarken burada patta kasma olmasın diye yapmamız gereken geri dönüşü göstereceğim. Patı 6 ilmek ördüm. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bilenler biliyordur, bunu görmüşlerdir nette ve bende. Yine döndüm ve gördüğünüz şekil patı tekrar arka tarafta ördüm. Patı 2 kere örmüş oluyoruz. Önde yine patı örerek devam ederken önüme döndüğüm ilmek
7. olarak çıkıyor. Biz patı örüp 7. ilmekten, düz ilmekten döndük burada. Ve şu doladığım ilmeği bununla beraber bu şekil örüyorum. İkisini bir örüyorum ve hiç belli olmadan geri dönüş yapmış oluyorum. Ne bir delik ne bir düzde bozulma olacak. Böyle yaparsanız, şöyle tekrar göstereyim yanına ilmek ördükten sonra, bakın. Patı 2 kere ördük. Horoşo patlarda yanında düzlü örnekler varsa, içinde horoşo da yoksa bu kasar. O yüzden kasmaması için bu geri dönüşü burada yaptım. Onu da şöyle 3. örneğe başlarken tekrar arkayı ördüm ve önde bu işlemi yaptım. Evet, birlikte aldığım ilmekle beraber ördüğüm, döndüğüm ilmekle beraber 3 düz, 5 ters, yine yer değişikliğini yapmış oluyoruz. Zeminimizi hazırladıktan sonra 3. örneğe geçtik. 5 tersten sonra 3 düz, 1, 2, 3, 4 ters. Bakın burada 4 tersi yaptığımda bana bir tane daha ters ilmek lazım ve bu da artım yaptığım reglan ilmeğimiz. Onun için burada bu şekilde taktıktan sonra ters artış yaptım. Bir daha gösteriyorum. İstediğiniz artışı kullanabilirsiniz ama ters yapmanızda burada fayda var. Çünkü bize ters ilmek lazım. Bu şekilde taktıktan sonra böyle girip ters artış yapıyorum. 5 tane bakın tersim oldu burada 3 düzden sonra. Ayrım ilmeğimi ördüm. Burada da bu şekilde taktım ve ters artışımı yaptım. Bir daha gösteriyorum. Ayrım ilmeğini ördükten sonra bu şekilde takıyorum ve böyle girerek ters artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane daha ters örünce yanına artışla beraber bakın 5 ters gözüktü. Bize ne ilmek lazımsa o artışı yapıyoruz. Tekrar örgümüze ne geliyorsa devam ediyoruz. Ne geliyor? 3 düzümüzü yaptık. 5 ters lazım. Hemen düzlerin üzerini 5 terse tamamlayarak örgümüze devam ediyoruz. Yine buraya geldiğimizde aynı şey geçerli, simetrisini yaptığımız için 3 düz ördükten sonra 4 ters denk geliyor. Bakın ayrım ilmeğine geldik. Burada ters artışımızı yapıyoruz. Bir düzümüzü ayrım ilmeğini örüyoruz. Burada da ters artışımızı yapıyoruz. Yanına 4 tane daha ters ördüğümüzde aynı buradaki ve buradakiler gibi oluyor. Böylelikle simetri sağlayarak devam ediyoruz. Aynı gidişatı yapıyorsunuz. Ne ilmeğiniz gerekiyorsa onu arttırıyorsunuz. Zaten buraya kadar hep beraber yaptık ve düz arttırdık. Burada ters denk geldi. Ters arttırdık. Daha sonraki sırada yanına ne denk geliyorsa düz denk geliyor. Onu arttırıyorsunuz. Onları da buradakiler gibi zaten yapıyorsunuz. Bu şekilde devam edelim. Buranın geri dönüşünü yapacağız. Burayı örün gelin siz. Ben de geri dönüşü göstereyim. Evet, ön tarafı bu şekilde örerek sona doğru geliyorum. 3 düzü yaptıktan sonra patım var. Onu da ördükten sonra arkaya dönüyoruz. Evet, döndüm. Bu taraftaki patta da aynı işlemi yapmak zorundayız. İki tarafta kasmasın diye. Evet, 2 tane tersle başladım. Kordon için 4 tane yanına düz ördüm. Bu ilmekten bu şekilde öne geri döndüm.
Gördüğünüz şekilde tekrar ördüm. Tekrar arkaya döndüm. Kordonu ördüm. Patı 4 düz ördükten sonra önüme bakın bu ilmek çıktı. Ters örmem lazım geldiği için burada arkada olduğumuz için döndüğüm, doladığım ilmeği bu şekilde aldım, taktım ve ters ördüm. Yanına 2 ters yaptım ve 5 düzle ne görüyorsam terse ters, düze düz şeklinde örüyorum. Bakın yine buraya baktığımızda hiçbir delik yok, hiçbir bozulma olmadan bu geri dönüşü de halletmiş olduk. İlik olarak da 13 diş, 12 diş siz kendiniz ayarlarsınız. Ben açtığım zaman size zaten kaç dişte bir açtığımı söylerim. Bir müddet kendiniz devam edin siz. Bazı takılabileceğiniz yerler olursa diye takılacağınızı düşündüğüm yerlerde daha doğrusu göstermek istiyorum artışları, gidişatı. Şu mavi koyduğum ayraç geri dönüş yapıp patın kasmasını önlemek için kullandığımız teknik ve orada belli olsun diye onu koydum. Çünkü yine kastığında 7-8 diş arayla yapabiliriz geri dönüş diye. İli ise 13 diş arayla açtım. Birinciliği beraber açmıştık zaten. İkinci iliği de 13 diş sonra açmış oluyorum ben. Dördüncü örneği bitirdik. Burada şurada takılabileceğinizi düşündüğüm için buranın artışını göstermek istedim. 6 pattan sonra 3 düz ördüm. Burada 4 ters sıra var bakın. 3 düz ördüm, doluyorum ve tersle düzü kesiyorum. Bir düz ve yine düzle tersi kesiyorum. Doluyorum, doladım, 3 düz ördüm, doladım, kestim. Bir düz kesiyorum, doladım, 3 düz. Bakın, doladıktan sonra 3 düzü ördüğümde burada artık kesim ilmeği yok. Burada nasıl yapacağınızı şaşırabilirsiniz diye düşündüm ve burada dolama yok artık. Burada da bakın daha önceden yaptığımız ters ilmeğimiz var, gözüküyor. Artık düz geleceği için, yani düz zaten devam edeceğimiz için bunu düz örüp artmamızı da düz yapıyoruz. Ayrım ilmeğimizi örüyoruz, artışımızı yapıyoruz ve bu gözüken ilmeğimizi de aynı buradaki gibi düz örüyoruz. 3 tane de yanına düz ördüğümde kesimimi doluyorum ve kesimimi yapıyorum. Tıpkı burası gibi. Burada da bakın aynı ilmek, burada da aynı ilmek söz konusu. Aynen devam edip yine diğer artım yerlerinde de aynı şekil yapalım. Geri dönüş gerekli olursa 8 dişte bir de 7 dişte bir de hani yapabilirsiniz. Onu kendiniz kasmasına göre görür ayarlarsınız zaten. Ben size söyleyeceğim nerelerde yapacağımı. Şu an gördüğümüz gibiyiz. Reglan ayrım ilmeklerimiz zaten 4 tane var. Önler 33 ilmek oldu. Kollar 43 ilmek oldu. Arka yani sırt bölümümüzde 59 ilmek. Bu kollara verdiğimiz 7 ilmek az gibi gözükmesin. Zaten başka da ayarlama yapamıyorduk bu örneğin. Hem kollara hem sırta aynı dizaynda simetrik bir şekilde kurulabilmesi için illa 7 ilmek olması gerekiyordu. Fakat bu sayılara göre kol 9 ile başlansa daha iyiydi. O yüzden ben reglan ilmeklerini tamamını, yani hem burayı hem burayı kola katacağım. 45 olacak. Şu an önler 33, arkada 59 demiştik. Artık artmamız, bitiriyorum, yapmıyorum. Buraya kadar bakın şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnek bitirmiş oluyoruz. Ve 7. örneğe zemin hazırlamış oluyoruz. Yani dolama ve kesmelerimizi yaptık. Arkada da ters ördük ve ön tarafta artık artma yapmıyoruz.
Burada düzlerin üzerine 5 tane ters, terslerin üzerine 3 tane düz yapacağımız için bakın şu bölümde zaten bir tersle bir düzle başlıyoruz ya örneğe. O yüzden şimdi 3 düzü ördüm patın yanına ve 5 ters yapıyorum. 5 ters yaptıktan sonra yine 3 düz 5 ters olarak devam ediyorum ön ilmeklerini. 33 ilmeği bu şekilde 3 düz 5 ters şeklinde örüyorum bakın. 3 düz. Bu reglan ilmeği. Bunu ayarlarken daha başta reglan ilmeklerini kola vereceğim diye düşündüğüm için 7 ile başlayabildim. Hatta 2 ilmek de verseydim reglanlara bu 2 ilmeği birden yine kola dağıtacaktım. Çünkü bu sepet örneğinde ya da hasır örneğinde denk gelebilmesi için model bu şekilde yapmalıydık. Evet. Şimdi sadece önce kolu örmek istiyorsak, dikişli olarak çalışmak istiyorsak buraya bir ip bağlayacağız. Önce kolu çalışacağız. Ve buradaki ilmeklerimiz sırt ve öne ait ilmekler bekleyecek. Biz arkalı önlü reglan ilmeklerini de dahil ederek 45 ilmek olacağız. 2 ilmek kol altına 2 ilmek de buradan atsak 49 ilmekle önlü arkalı kolu çalışacağız. Öyle yapmak istemiyorsanız ben çok dikişsiz de hani çalıştığım için bu sefer dedim ki önce kollar örülenden olsun. Belki herkes misinalı yuvarlak bir şekilde yapmak istemiyor olabilir ki öyle de. O yüzden kolları önce çalışacağız biz. Ama eğer misinalı ile yaparım derseniz kollar reglan ilmekleriyle beraber 45 olarak alırsınız, ipe bekletirsiniz. Kol altına ilmek atar, buraları çalışırsınız. Şimdi biz buradaki ipimizi bırakalım. 33 ilmek beklerken biz buraya yeni bir ip takalım. İlmek attığım ipi, ilmeği daha doğrusu buradan geçirdim ve buraya taktım. Ve bunun içinden de bir tane daha geçirdim. Böylelikle 2 ilmek atmış oldum. Şimdi örneğe ilmeğimizi attık. Bakıyoruz. Burası 3 düz olmalı. Burası 5 ters olmalı. Burası 3 düz olmalı baktığımızda. O yüzden attığım ilk ilmeği kenar ilmeği olarak düz ördüm ve yanına 2 tane ters örüyorum. Öyle denk geliyor. 3 düz, yanına 5 ters. 3 düz, 5 ters diye kolu örüyorum. Şimdi şu bölümü karıştırırsanız sadece burayı şiş takıp da arkalı önlü örebilirsiniz. Ben daha geçmedim başka şişe. Devam ediyorum aynı şişler üzerinde. Fakat ön ve diğer bölümler, sırtlar falan beklerken biz sadece kolu önlü arkalı öreceğiz. Onun için de rahat edemezseniz başka şişler alıp kolu aldığınız şişlerle de örebilirsiniz diğer ilmekler beklerken. 3 düz 5 ters diye kola yeni örneği 7. örneği tıpkı öndeki gibi kurmuş olarak devam ediyorum. 5 ters 3 düz yaptım. Ve bu reglan ilmeğini kola dahil edeceğim. O yüzden de onu aldım. Onu alırken de bu şekilde ikileyerek aldım. Bir ilmek atmış oluyorum ve dönüyorum. Arka tarafa döndüm. Bunlar burada beklerken ben bu kısa şişim var. Onu aldım elime. Ve burada bir ilmek daha atmam gerekiyor. 2 ilmek kol altlarına atmış oluyoruz kolda. Arka tarafı ne görüyorsak terse ters, düze düz şeklinde devam ediyoruz. Yani örnek bildiğimiz örnek, biz arkalı önlü kolu çalışıyoruz. Şu anda da arkada buraya da 2 ilmek ekledikten sonra arkada ne geliyorsa onu örüyoruz. 2 düz ve bir tersle
kenar ilmeğim o da. Bitirerek tekrar öne kolun döndüm. Bakın 2 ters sıra zaten gözüktü. 4 terse tamamlayıp yine aynı yer değişikliğini kuracağız ve bunu olduğu gibi devam edeceğiz. Hiçbir eksiltme artma yapmayacağız. 49 ilmeğimiz var şu anda kolda. En son artık kolun bilek kısmına geldiğimizde göstereceğim zaten. Orada eksiltmelerimiz olacak. Evet, böyle kolu bir müddet ne geliyorsa örelim. Bakın şöyle, bu kenar ilmeğimiz 2 ters 3 düz 5 ters 3 düz diye gidiyor. Aynı burada da. Evet, ilk kolumuzu bitirmek üzereyiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 örnek yapmış oluyoruz ve bu bende 21 santim, çok az da geçti. Şimdi 9. örneği bitirdiğimiz için dolama ve kesme sıramıza eğer devam edeceksek bu sıramıza geçecektik. Burada şimdi eksiltmeleri yapacağız. Kenar ilmeklerini de yanlarda hep yine ördüm. Dikişe gidecek zaten. Düz sıramızdayız. Burada benim gördüğünüz gibi bir kenar ilmeğim, 2 ters ve 3 düzüm var. Yanında 5 tersim var. Hiç dolama yapmadan 2 düz örüp kesiyorum. Bir düz, yine düzle tersi kesiyorum. Fakat dolamalar yok. 3 düz örüyorum, dolamadan kesiyorum. Bir düz kesiyorum, dolamadan 3 düz örüyorum. Yani dolayıp keseceğim yerlerde dolamaları yapmıyorum. Böylelikle keserek sayımızı düşüreceğiz. Örnekte her kesmem gereken yerde dolama yapmadan keserek ilerliyorum ve düz örüyorum. Yine bakın, dolama yapmadım, 3 düz ördüm, düzle tersi kestim, aradaki bir düzü ördüm, düzle tersi kestim, yine dolamamı yapmadan 3 düz ördüm. Böylelikle ilmek sayımız azalıyor. Sanırsam 37 ilmeğe düşeceğiz. Sayarız şimdi. En sonda da denk gelen kestim, bir düz kestim ve bir düz, bu da kenar ilmeğim. Sayalım: 3 6 10 30 33 37. Evet, 37 ilmeğe düştük. 37 ilmeği arka tarafta hepsini ters örelim. Ön tarafa döndüğümde buradan 1 2 ve 3 ilmek böyle attım. 1 2 2 düz ördüm ve bununla bunu kesim yapacağım bu şekilde. Bunu buraya takıyorum. 1 2 örüyorum. Bununla bunu kesiyorum. Aynı şekilde bunları buraya takıyorum. 2 örüyorum. Bununla bunu kesiyorum. Yani 3. ilmekle bu şişteki ilmeğimizi kesmiş olup 3 ilmeğimizi takıp bu şekilde yine 2 örüp 3. ile sol şişteki ilmeğimizi keserek kordon oluşturuyoruz. Kordonu hemen hemen herkes diyeyim artık biliyor. O yüzden sona kadar bu şekilde gidelim. Kordonla ilmek kapama yapıyoruz. Sona doğru kordonu artık geldim, bitiriyorum. Son ilmeğim burada. Bu şekilde yapacağım. Gördüğünüz şekil. Bununla bunu değil, önce bununla bunu bitirip sonra da bunun üzerinden atlatacağım. Şöyle ilmeği üzerinden atlattıktan sonra bu ikisini beraber alıp bunu da bunun üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek kalınca bu işlemi yapıyorum ve bunu da artık kapatıp dikeceğiz. Evet, bu şekilde kolumuzu ördükten sonra burada zaten ipimiz ön tarafımızda bekliyordu. Böyle önle sırtı birleştireceğiz ve bunu yapmak için de kol altına ilmek atacağız. Şimdi bakıyoruz, bakın.
5 ters 3 düzle ön tarafımızı bitirmiştik. İpimiz de buradaydı. Burada da burası 3 düz olmalı. Burası 5 ters olmalı. Bu 3 ilmek de 3 düz olmalı tabii ki. Burada da 3 düz var. O zaman aynı dizaynı yapabilmek için koltuk altına ilmek atmamız gerekiyor. 5 tane o da. Örgü yönümün tersine dönüyorum. 1-2 ilmek atacaksam sadece normal atardım ama 5 tane atacağım için bu şekilde yapıyorum. Şu yan tarafa hemen böyle giriyorum. Bu ipi bu tarafa döndürdüm bakın. Birinci ilmeğimi atmış oldum. Bu ipi tekrar bu tarafa aldım. 2. İpi bu tarafa aldım. 3. İpi tekrar aldım. 4. Bu çektiğimde 5. 5 tane ilmeği böyle attık. Ama isteyen kendi bildiğim gibi atarım derse o da ayrı. Bu daha muntazam oluyor diye ben böyle attım. Ve şimdi sırt ilmekleriyle birleştireceğimiz için bakın burada 5 ters 3 düz attığımız ilmekler 5 ters ve olacaklar ve 3 düzle de sırt ilmeklerini örerek geçtim. Yanına 5 ters yapıyorum. Hiçbir dizaynımız bozulmamış oluyor. Yine 3 düz 5 tersle sırttaki ilmeklere de devam ediyorum. 5 ters 3 düz yaparak bakın kolun reglan hattına sırtla kolu ayıran ayrım ilmeğine geldik. Bunu kola vereceğimiz için yine buraya bir ip takıyoruz. Aynı bu kolda ne yaptıysak aynısını buraya da uyguluyoruz. Tekrar orayı artık göstermiyorum. İpimizi takalım. Evet, biz şu anda gördüğünüz gibiyiz. Ve bu kolu, ikinci kolu aynı bunun gibi yapalım. Bu kolumuzu da bitirdik. Ve burada yine bekleyen sırt ilmeklerimizdeki ipimizle bu kolu da bitirdikten sonra burada bekleyen ön ilmeklerini yine 5 ilmek araya atıp tıpkı buradaki gibi birleştireceğiz. İpimiz zaten bekliyordu. Biz bu kolu örmek için ip takmıştık. O yüzden burada bekleyen ipimizin yanına yine aynı gösterdiğim şekil buradan tığla yönümüzü arkaya döndürüyoruz. Şuraya bu şekilde giriyorum. İpi bu tarafa atıyorum ve buradan bir ilmek atmış oluyorum. Tekrar döndürüyorum ipi bu tarafa. Tekrar ikinci ilmek. Üçüncü ilmek. Dördüncü ve bu çektiğimde beşinci. Tekrar örgü yönüne yani ön tarafa dönüyorum. Bekleyen ön ilmeklerimi attığım 5 ilmekle birleştiriyorum. Ve burada tıpkı burası gibi 3 düz yaparak ön ilmeklerine başlıyorum. 5 ters. Attığımız 5 ilmek ters yerine geçiyor. 3 düz 5 ters yaparak ön ilmeklerinde ilerliyorum. 5 ters, 3 düz ve patımızın 4 düzü ve 2 de boşumuz. Kolları burada ister dikin ister bu şekilde kalsın. Bedeni örüyoruz şimdi. 5'er ilmek kol altlarına attık. Evet, arkaya döndüm. Ters bir şekilde 2 kordon ilmeğini ördükten sonra patı ördüm ve 3 ters 5 düz diye terse ters düze düz arka tarafı yine örüyorum. Yeni bir örnekle devam ediyoruz yani. Aynı işlemleri yapacağız. Kol altına attığımız 5 ters ilmek arkada şimdi 5 düz olarak öreceğiz. 5 düz 3 ters yaptım. Attığım ilmeklere geldim ve
onları da 5 tane düz olarak koltuk altı için ördük. Hiç gidişatımız bozulmadan hemen yanına 3 ters yapıp sırt ilmeklerine geçmiş oluyorum ve 5 düz 3 tersli arkada sırtı devam ettirip diğer kol altına geldiğimde yine 3 ters 5 düz 3 ters yaparaktan ön ilmeklerine geçmiş oluyoruz. Bedeni de bu şekilde örneğimizle devam ettiriyoruz. Şu ikinci mavi burada geri dönüş yaptığımı gösteriyor. Yani 3, 6, 8, 9 diş arayla da burada geri dönüş yapıp patı 2 defa örmüşüm ki kasma olmasın diye. Evet, bedeni sadece öreceğiz. Bedende 135 ilmekle bu şekilde ilerledim. 21 santimde bedeni uzatmış oluyorum. Ve 9 örneği de yine aynı koldaki gibi tamamlamış oluyorum. Bir kolumuzu da ben bu arada diktim. Bunu da size göstereceğim ters çevirmeden. Bakın. Şurada koltuk altından itibaren saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 örnek olmuş oluyor. Böyle olduğunda bu bölümü dolama ve kesme yapmadan önde düz, arkada ters ördüm. Bunu yaparken de patları da horoşa çıkarmadım. Onları da önde düz, arkada ters ördüm. Böyle gözüküyoruz. Kordonla bitirme yapmak istiyorum. O yüzden de yine örnek arası olarak önde düz, arkada ters ördüm ki hem gidişatımız güzel dursun hem de dolama ve kesme olmadan örneği bu şekilde artık tamamlamış olalım diye. Şimdi 2 tane kordon için zaten düzüm devam ederken onları örüp tekrar bakın taktıktan sonra sol şişe tekrar örerken bu sefer bununla bunu keserek örüyorum. Takıyorum, tekrar örüyorum ve bununla bunu bir tanesini ördükten sonra ikinciyi sol şiştekiyle beraber örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bunun başka yapılış çeşitleri de var. Ben burada bunu kullandım. Evet. Bu şekilde buraya kadar bunu sona kadar bitirme yapacağız. İlmekleri hem bitireceğiz hem de kordonla kapamış olacağız. Bu arada kolun dikimini de göstereyim. Ters çevirmiyorum. Kordonu bitirdiğim zaman ipi uzun bırakmıştım. Buradan giriyorum bu şekilde ve tekrar buraya girip buradan çıkıyorum. Ve şimdi buradan giriş yapıp buradan çıktıktan sonra karşılıklı nereden çıkmışım oraya girip karşı ilmeğinden buradan çıkış yaptım. Şimdi tekrar buraya ve buraya. Nereden çıktıysam karşılıklı bu şekilde girip çıkarak bunu dikiyorum. Sonra böyle sıkıştırıyorum. Karşılıklı ilmeklere, en son ilmeklere girerek bu şekilde tekrar sıktım. Bakın böyle dikerek devam edeceğim. İstiyorsanız ters de çevirebilirsiniz. Şuradaki dikimi de kol altlarına 2'şer ilmek attığımız için tam kol altına denk geldiğimizde yine orayı göstereceğim. Şimdi biz buraya kadar dikelim. Kolu böyle bu şekilde dikerek geldim. Ve bunlar 4 ilmek attığım yerler oluyor. Yani 2 bu tarafa 2 bu tarafa attığımız için. Burası da kol altında 5 ilmek atıp bedene devam ettiğimiz yer. 5 ters yapmıştık burayı biliyorsunuz orası. Şimdi burada bittiğim zaman şuradan hemen ipi şöyle buraya doğru yürüttüm. Buradan giriyorum. Çıktığım yerden tekrar girip karşı ilmeğinden çıkıyorum. Bakın buradan çıkmışım. Buraya giriyorum ve buradan çıkıyorum. Buradan çıkmışım.
tekrar, şimdi ben size göstermek için elimde olsa daha rahat olur tabii ama çıktığım yere girip buradan tekrar bu ilmekten çıkış yapıyorum. Sıktırtıyorum. Evet, böyle bu açıklığı dikmiş oluyoruz. Yine buradan çıkmışım. Tekrar giriş çıkış yaptım ve buradan giriş çıkış yapıyorum. Tekrar karşıya, tekrar çıkış yapıyorum. Buradan çıkmışım, tekrar çıkış yapıyorum ve sıktırıyorum. Örneğin kendi delikleri. Onlara da dikkat ederek karşılıklı bunu da buradan sabitleriz. Evet, ben kordonla bitirmeyi şimdilik yarım bırakmıştım. Ona devam edeceğim. Dikişleri göstereyim diye size. Bir de şurada 4 tane gördüğünüz mavi ayracımız var. Daha önce de söylemiştim. 2 tane daha geri dönüş yaptım. Toplamda patta 4 tane geri dönüş yaptım. Ama herkesin tabi eline göre de değişebilir. Genel anlamda 4 tane ya da 3 tane yapabiliriz bu boy bir yelek veya hırkada. Gördüğünüz gibi hırkamız bitti. Gerçekten harika oldu. Hem yumuşacık oldu hem de böyle bugünlerde moda olan bu örnekle dikişsiz bir hırka çıkarmış olduk. Kolları yine dikişli yaptık ama isteyenler döne döne de tabii ki misinalı şişle dikişsiz yapabilirler. Bu seferkini biz böyle çalıştık. Arkanın görünümü de böyle şirin mi şirin erkek veya kız bebekleri olacak bir hırkamız oldu. Video başında zaten ölçülerini vermiştim. O yüzden tekrar burada söylemiyorum. Beğendiyseniz ne mutlu. Örgü Kolikler buradan herkese sevgiler.